Havacılık tarihinin en büyük göç ve taşınma işlemi 1-3 Mart tarihleri arasında başlıyor. Dev göç işlemi on binlerce ton malzemenin taşınması demek. Peki bu işlem nasıl yapılacak? Bunun için 6 aydır yüzlerce personel özel eğitim alıyor. Hatta bu işlem için özel uygulamalar ve takip müdahale sistemleri hazırlandı. Uzay Kesmen büyük göçün ayrıntılarını araştırdı. İzleyelim. 5000'e yakın bir yük var. Bu tırlar peş peşe eklendiğinde 80 kilometrelik kuyruk demek. Biz buna lojistik mühendisliği adını verdik. Zamanımız kısa olduğu için bizim bu taşımayı çok kısa zamanda çok doğru bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Dünyanın en büyük göçü 1 Mart gecesi başlayacak. 45 saatte tamamlanacak. Atatürk Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşlar 3 Mart'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak. Öncesinde havayollarının malzeme ve teçhizatları tırlarla yeni havalimanına taşınacak. Türk Hava Yolları'nın tüm ekipmanları da Arkas Lojistik tarafından taşınacak. Bir uçağa binerken görmüş olduğunuz yerdeki tüm ekipmanlar, bunlar 44 tondan başlıyor. Bagaj ekipmanları, merdiven ekipmanları. İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci ise 1 Mart gecesi saat 3'te başlayacak, 3 Mart'ta saatler çift sıfırı gösterdiğinde sona erecek. Bu süre zarfında binlerce tır yeni havalimanı güzergahında olacak. 5000'e yakın bir yük var. Yaklaşık 11.000 ekipmandan bahsediyoruz ve bu ekipmanları bir alana yaydığınız zaman da 3 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kapsıyor. Peki büyük taşınma öncesi nasıl bir hazırlık yapıldı? İhaleyi kazandıktan sonra ise bir 6 aylık dönem hem operasyon ekibi hem de mühendislik ekibi anlamında kurgulamış olduğumuz proje planı dahilinde aşama aşama gittik ve bu noktaya geldik. Burada 1800 personelimiz çalışıyor ve bugün son eğitimlerini aldılar. Şu anda hepsi hazır durumda. Dev taşınma operasyonu için özel bir yazılım bile geliştirildi. Taşımamız online olarak görmüş olduğunuz bu taşıma için özel kurgulanan online sistem üzerinden takip edilecek. Burada bu harita şu anda aktif olarak online trafik verilerini almış olduğu ve şu anda da çalışan bir sistem. Peki bu yazılım ne işe yarayacak? Araçların da online takibi, yüklerin de online takibi ve trafiğin de online takibi olarak 3 ayaklı bir şey. Bunların üçünü birleştirdiğiniz zaman riski yönetebiliyorsunuz. 45 saat sürecek taşınma boyunca 2 havalimanı ve oluşturulan yol güzergahında da kontrol noktaları oluşturulacak. Kontrol merkezlerimizde biraz önce göstermiş olduğumuz ekranlar online takip edilecek. Kurulan 11 tane istasyon var. A ve B noktasındaki o güzergah içerisinde koyduğumuz acil ekip araçları var. Bu online sistemden görmüş olduğumuz bir kırmızı alarm olduğu anında hemen noktaya müdahale edebilecek ekipmanlarımız ve personelimiz hazır olarak bekleyecek. Lojistik mühendisliği olarak alınan bu dev operasyonda 5000 tırlık yük taşınacak. Bu tırlar peş peşe eklendiğinde 80 kilometrelik kuyruk demek. Bu 5000 araçlık yükün bir kısmı zaten kendi tekerlekli ekipmanlarıyla beraber kendileri gidecek. Yaklaşık 1700 tane araç ve nakliye ekipmanı kullanacağız. Peki 5000 araçlık bu yük sadece 45 saat içinde nasıl taşınacak? Buradaki yapacağımız konu şu. Gördüğünüz gibi konteynerimiz bu. Araba havalimanına geldi, yeni havalimanına geldi. Buradaki araç gelecek, şu konteyner, yani şu konteyneri şöyle düşünün. Konteyneri alacak, hemen yere koyacak ve araba boşa çıkacak, otomatik olarak diğerini de getirecek. Bu bize normal A noktasından B noktasına yapılacak olan normal taşımadan %60 daha büyük bir hız kattı. Havacılık sektöründe dünyanın tek seferde en büyük taşınması olacak bu operasyon en ince ayrıntısına kadar hesaplandı ve modellendi. Biz buna lojistik mühendisliği adını verdik. Önce bu taşımayı matematik üzerinde yapıyorsunuz. Çünkü sınırlı bir zamanda dünyanın en büyük göçü olarak ifade edilen taşımayı gerçekleştiriyorsunuz. Bizans'tan günümüze